TRT Haber kaynaklı haberlerden 9 Şubat 2023 günü sunmaya başlıyorum. An itibarıyla 17.406 kişi hayatını kaybetti. 71.866 yaralımız var. İleri tedavi gereken hastalarımız il dışına sevk ediliyor şeklinde Sağlık Bakanı Koca açıklama yapmış. Bu son dakika haberi saat 21.55'e ait. Şu an saat 22.09. Milli Savunma Bakanı Akar, tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz. Hatay'da şu anda 4000'den fazla Mehmetçik görevi yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar. TSK tüm kışla ve tesislerini depremzedelerin hizmetine açtı açıklamasını yapmış. Hatay'da 4 yaşındaki Cena ve annesi enkaz altındaki 84 saatlik hayat mücadelesini kazandı haberi var. Zannediyorum Ukraynalı anne ve kızı. Evet, yine son dakika haberi olarak 20.50 saati itibariyle depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 17.134, yaralananların sayısı 70.347 oldu haberi geçilmiş. Enkazdan gelecek ses onlar için bir umut. Zonguldaklı madenciler ve arama kurtarma ekipleri hep birlikte enkazın başında sesimi duyan var mı diye bağırdı şeklinde haber geçilmiş. Çıkarma gemisi hastaneye çevrildi. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Sahra Hastanesi olarak hizmet verecek şeklinde yazıyor videoda. Gemide cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti verilecek. İskenderun'a demirleyen TCG Sancaktar'a depremzedeler için 500 kişi kapasiteli hastane kuruldu. Acil ünitesi ve ameliyathanelerinde olduğu gemiyi TRT Haber görüntüledi şeklinde videoyu da görüyorsunuz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi haberi geçilmiş. Evet, akşam saat 20.20 haberinde 115.000'den fazla saha personeli, 160 hava aracı ve 22 gemi, 230.667 yaşam çadırı, işte deprem bölgelerindeki personel ve araç sayıları şeklinde haber geçilmiş. Şöyle ekranı kaplatayım. Detaylı incelemek isteyenler videoyu durdurarak tabloya bakabilirler. Hatay'da depremin 83. saatinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler göçük altından sağ çıkartıldı. Ekranda da görüntülerini görüyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti haberi geçilmiş. Simge fotoğraflarıyla tanınıyordu. Anadolu Ajansı'nın Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti haberi geçilmiş maalesef. Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesi planlanıyor haberi verilmiş. Deprem bölgelerine doğalgaz verilmeye başlanmış. Evi yerle bir oldu ama ne sokağını ne de evsiz kalan arkadaşını terk etti. Antakya'da yaşayan Nevzat Keleş, depremin ilk saniyelerinde evden kaçmayı başaranlardan, şimdi sokağına kurduğu barakada yaşama tutunuyor. Küçük şehire alışığız, büyük şehirde yapamayız biz şeklinde konuşmuş.
Görüntüleri de görüyorsunuz. Evet. Sonraki haberde de kurulan bir çadır kent görülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurum barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız haberini vermiş. Evet. Unutma, asıl kahramanlar onlar. Deprem bölgesine gelen İspanyol arama kurtarma ekibinden Türkiye paylaşımı. Bu yiyecekleri bize vermek için yolda durdurdular. Parasını vermemize de izin vermiyorlar şeklinde paylaşımda bulunmuşlar. Evet. Afet bölgelerindeki refakatsiz çocuklar için irtibat numaraları verilmiş. Ekranı kaplatıyorum. Ekranı, videoyu durdurarak numaraları dikkatle inceleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Bunlar irtibat numaraları. Tekrar söylüyorum. Afet bölgelerindeki refakatsiz çocuklar için irtibat numaraları. Allah yardım etsin. Evet. Son dakika haber olarak geçmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybımız 16.546, yaralılarımızın sayısı 66.132. Daha önce nasıl süratle tamamlayıp inşaatları sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın. Süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar. Hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak açıklamasını yapmış. Depremin ardından İskenderun sahilindeki sokak ve caddelere dolan su geri çekildi. Peki bu duruma deprem mi neden oldu? Detaylar haberimizde şeklinde haber geçilmiş. Yeni bir haber geldi ama birazdan okumadığım haberler bitince başa döneceğim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurmuş. Son dakika olarak geçen bir haber. YÖK tüm yüksek öğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi haberini geçmiş. Evet. 10 bini aşkın personel, 5 helikopter, onlarca kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı bütün imkanlarını deprem bölgesi için seferber etti şeklinde bir haber. Evet, AFAD uzmanı Doktor Ömer Emre, Doğu Anadolu fayı muazzam bir fay karmaşası içinde geçiyor. Yan kolları bu karmaşayı yaratıyor. 7.6'lık Elbistan depremine 3 fayın karmaşık kırılması yol açtı. Bu deprem bu büyüklükte bu bölgede beklemediğimiz bir depremde çardak fayını bu kadar kısa sürede tetikleyeceğini öngörmemiştik şeklinde konuşmuş. Sözler AFAD uzmanı Doktor Ömer Emre'ye ait. 5 yaşındaki Hazal, 7 yaşındaki Beşir, 2 aylık Muhammed. Depremden sonra çıkarılan pek çok çocuk herkese umut oldu. Enkazda uzun saatler sağ kalmalarının bir nedeni de yaşam üçgeninde daha kolay yer bulmaları. Ayrıntılar haberimizde şeklinde geçilmiş. Evet, AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamada bulunmuş. Dünyada karasal ortamlarda meydana gelen en yüksek depremlerinden bir tanesi Doğu Anadolu fay zonunun farklı kolları üzerinde meydana gelen bir depremdir. Bu fay kolları üzerinde yer kabuğu 400 kilometrelik hat boyunca kabaca 8-10 kilometre derinliğinde 3-4 metrelik deformasyon görüldü.
1400'ün üzerinde artçı oldu. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı şeklinde konuşmuş. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili bir hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim, öğretim başlayacak şeklinde açıklama yapmış. Evet, çadırları tek tek gezip ne şikayetleri olduğunu dinliyoruz. Maraş'taki çadır kentlerde depremzedelerin sadece yiyecek ve barınma ihtiyaçları değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlıkçılarla her türlü sağlık gereksinimleri de karşılanıyor haberi geçilmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatı ertelenecek açıklamasında bulunmuş. 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan can kaybı 16.170, yaralı sayısı 64.194 oldu. Sayılar yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç bölgeye yönlendirilmiştir açıklamasını yapmış. Mehmetçik Adıyaman'da 7 yaşındaki bir çocuğu daha enkazdan kurtardı haberi geçilmiş. Barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulmuş. İşte tahliye alanları ve adresleri diye tablolar verilmiş. Bakın şöyle ekranı durdurup adresleri alabilirsiniz. İki ayrı tablo var. Evet. TBMM Başkanı Şentop milletvekillerine en az birer maaşlarını AFAD'a yardım olarak bağışlaması çağrısı yapmış. Türkiye geneli memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek haberi geçilmiş son dakika olarak. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir şey görmedik. ABD'li sismolog Profesör Tobin, Türkiye'deki deprem son yıllarda değil, son yüzyılda yaşanan eşi benzeri görülmemiş bir olay şeklinde açıklama yapmış. Bu da neyle karşı karşıya geldiğimizi daha iyi ifade ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birçok ülke arama kurtarma ekiplerinin doktorlarına, sahra hastanelerine yardım malzemelerini ülkemize sevk ediyor. 9 Şubat itibariyle 56 ülkeden 6.479 personel sahada açıklamasını yapmış ve devam etmiş. Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 11 büyükelçimizi görevlendirdik diye açıklamayı sürdürmüş. Evet, şu an okumadığımız yeni habere bakalım. Ekiplere kesintisiz ve anlık veri iletiyorlar. Hasar tespiti için havadan yüksek çözünürlüklü görüntü alıyorlar. 9 Bayraktar Akıncı ile 22 Bayraktar TB2'nin gözü Asrın felaketinin yaşandığı bölgede şeklinde son haberde gelmiş oldu. Evet, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Enkaz altında kalanların da sağ çıkarılmasını diliyorum. Görüşmek üzere.